Diren Polat ve Engin Polat'ın montajını hemen hemen bilmeyen yoktur ama bilmeyenler için küçük bir hatırlatma geçeyim öncelikle. İnternette buna benzer birden fazla böyle deepfake videoları var. Yani deepfake nedir? Kısaca onu anlatalım ilk önce. Deepfake, yapay zeka kullanarak başka birinin sesini, istemiş olduğumuz başka birinin sesini değiştirmeye ve aynı şekilde yine başka birinin görüntüsünü, yine başka birinin istediğimiz görüntünün değiştirmesine yarayan tamamen yapay zeka tarafından destekli bir uygulamadır. Ama bunun şöyle bir yanı var. Bu yöntemi kesinlikle doğru mecralarda kullanarak hareket ederseniz çok sağlıklı olur. Ciddi bir oranda suç ihtimaline karşılık bir problem olacağından kaynaklı. Yani bu yöntemi arkadaşlar hemen hemen herkese denemeyin. Ben de zaten size anlatırken eğitim amaçlı anlatıyorum. Bunun altını ekstra çizeyim ki konu yanlış yerlere ilerlemesin. Peki arkadaşlar, hiçbir şekilde kodlama bilmeden deepfake yöntemini ücretsiz bir şekilde yapabilir miyiz? Şimdi gelin size bunun taktiğini gösteriyorum. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için arkadaşlar 2 adet web site kullanacağız ve tekrardan söylüyorum, bunu hiçbir şekilde kodlama bilgisi olmadan ücretsiz bir şekilde yapacaksın. Şimdi ilk olarak arkadaşlar GitHub sitesine gidiyoruz. Görmüş olduğunuz web siteye girdiğimiz arkadaşlar hemen sağ tarafta yeşil alana, kod bölümüne tıkladığımızda hemen aşağı tarafta download zip olarak direkt indirebilirsiniz. Zaten çok düşük kilobaytlarda olduğu için arkadaşlar direkt kolaylıkla indirebilirsiniz. Peki arkadaşlar, kısaca da bir GitHub hakkında bilgi vereyim. Sonra ilerleyen süreçlerde belki bunu biraz daha konuyu farklı bir şekilde anlatacağımız GitHub üzerinden bir video çekebiliriz. Tamamen size bağlı. Bu konu hakkında düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. GitHub tamamen arkadaşlar bizim yapay zeka teknolojisini kullandığımız araçları, teknolojileri yakından takip ederek farklı eklentileri indirebildiğimiz bir web site aracıdır. Bunun gibi birkaç tane daha alternatif böyle siteler var ama ilerleyen süreçlerde daha önce dediğim gibi belki bu konu hakkında farklı bir içerik çekeriz. İkinci web sitemize geçiyoruz. İkinci web sitemizde ücretsiz ve yine tekrardan belirtiyorum, hiçbir şekilde kodlama bilgisine gerek duymadan çözümlerimize devam ediyoruz. Bu site arkadaşlar Google tarafından tamamen geliştirilmiş vaziyette. 2 web sitenin de linkini açıklamalar kısmına bırakacağım bu arada. Siteye girdiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir alan karşılıyor. Siz biraz daha siteye girdikten sonra araştırmak isterseniz açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ulaşarak kendiniz oradan keşfedebilirsiniz. Ben direkt konuya geçeceğim için hemen burada görmüş olduğunuz kolabı aç kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşımıza bizi bu şekilde bir panel karşılıyor. Bu kısımdan arkadaşlar hemen aşağı taraftaki yükle bölümüne geliyorum. Buradan göz at diyerek indirmiş olduğumuz dip ve klasör içerisindeki dosyayı aç diyerek direkt yüklüyoruz. Yükleme işlemi başladıktan sonra karşımıza yeni bir sayfa açacak. Bu sayfa içerisinde bütün işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Buraya yükleyeceğiniz dosyalar için arkadaşlar bilmeniz gereken küçük bir püf nokta var. Aslında büyük bir püf nokta da sadece araya unutmadan girmek istedim. Kesinlikle böyle yüzü belirgin bir fotoğraf seçmeniz gerekiyor. Ben mesela Ezel'in mahkeme sahnesindeki kısımlarından sadece buraya yapacağım için işlem uzamasın diye sadece bu kısmını uygulayacağımdan kaynaklı toplamda 10 saniyelik bir bölümünü aldım. Ve 2 adet de arkadaşlar fotoğrafını koydum. Normalde işlemi 2 adet fotoğraftan gerçekleştirmiyoruz. Ben sadece ikisini de deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak diye. Bu 2 fotoğrafta da yüz hatları belirgin olduğu için benim işlemimi çözeceğini düşünüyorum. Şimdi direkt arkadaşlar uygulama işlemine geçelim. Sol taraftaki bölümden görmüş olduğunuz alana bu şekilde tıklayarak panelimizi genişletelim. Dosyalarımızı sürekli bırak yöntemiyle bu şekilde direkt yüklemeye başlayalım. Yükleyeceğiniz dosyanın boyutu arkadaşlar maalesef önemli. Şu yüzden ücretsiz versiyonunda sınırlı bir şekilde size tanımlıyor. Yani çok yüksek boyutta dosyalar yükleyemiyorsunuz. Hemen direkt bizim 15 saniyelik sahnemizi buraya da atalım. Yükleme ekranını aşağı taraftan görebilirsiniz. Yani burada olması, sol tarafta yazması yüklendiği anlamına gelmez. Direkt yüklenme ekranını buradan görebilirsiniz. Tam yüklendikten sonra arkadaşlar buradaki bar otomatik olarak tamamlanıyor. Bu işlemler arkadaşlar tamamen işlemci üzerinden ilerliyor. Tamamen bilgisayarınızın hızına göre de değişebilir. Yani niye bu kadar uzun sürüyor gibi bir durum olmasın ki zaten çok fazla süreceğini düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi direkt sol tarafta yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi geliyoruz en önemli noktaya. Burada Step 1 diye bölümümüz var. Birinci aşamada arkadaşlar görmüş olduğunuz alan içerisinde direkt butona tıklayarak indirme işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu aşama biraz zaman alabilir internet hızınıza göre. Birkaç tane hata da verebilir ama bunlar çok fazla endişe etmeyin ve aynı zamanda korkmayın da herhangi bir problem olmaz. Sadece GitHub üzerinden o modülü size otomatik olarak indirmesini sağlıyor. İşlem bittiği zaman buradaki noktadan görebilirsiniz aynı şekilde. Dosyalar inerken arkadaşlar ben Eyşan dosyasının bu videonun bir ismini değiştireyim. Çünkü Türkçe karakter var. Belki problem yaşayabilir. Bu ismi yazdığım için de bana kızmayın. İnşallah bir şey demezsiniz. Neyse.
Evet, dosyamızın adını değiştirdik. Birinci görevimiz tamamlandı bu şekilde arkadaşlar. İkinci işleve geçiyoruz. İkinci işlevde de model indirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu da Hugging Face üzerinden gerçekleştiriyor. Hugging Face arkadaşlar tamamen yapay zeka araçlarının oluşturan kişilerin bir topluluk platformu gibi diyebiliriz. Orada yapay zeka ile ilgili gerçekten birden fazla içerikleri oradan bulabilirsiniz ve gelişmeleri de oradan takip edebilirsiniz. Belki bununla da alakalı ilerleyen süreçlerde bir içerik çekeriz. Direkt arkadaşlar download butonuna tıklayarak indirme işlemimi tamamladım. Şimdi geldik arkadaşlar son evreye, en tatlı bölüm. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ben de bilmiyorum. İnan deneyeceğiz birlikte. Aşağı tarafta görmüş olduğunuz bu content video mp4 kısmını bizim videomuzun olduğu isimle aynı şekilde değiştiriyoruz. Buradan sağ tıklayıp dosyanın yolunu kopyala diyerek de gerçekleştirebilirsiniz ama ben o ismi kendi ellerimle yazmak istiyorum. Evet, biz bu videoyu şu isimdeki fotoğrafla değiştir demenin arkadaşlar kodlama diliyle mantığını size anlatmaya çalışıyorum. Video ismimizi yazdıktan sonra arkadaşlar yan tarafta output video quality var. 80 olarak belirtmiş. Bu videonun kalitesini anlatıyor. 80 olması kalitesi olduğu anlamına gelmiyor. Ters işliyor. Biz o yüzden bunu işte 20-30 gibi bir değerlerde yapabiliriz. 25 ya da 20 yapalım. 20 gibi bir değerde bıraktım ve son olarak yan tarafta content image dediğimiz bölümde de hangi fotoğrafı video üzerinde işlemi gerçekleştirsin dediğimiz bölüm burası. Burada arkadaşlar fotoğrafımızın ismini direkt buraya yazarak işlemi gerçekleştirebiliriz. dp-2.jpeg demişiz. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Burası önemli. Bizim fotoğrafımız arkadaşlar JPEG. Buradaki JPEG olduğu için aradaki E harfini silelim. Eğer silmezseniz işlem yapmaz. Sonradan niye hata verdi ya da neden olmadı demeyin. Son olarak da arkadaşlar dosyayı çıktı olarak swap.mp4 olarak kaydetsem demiş. Bunu da değiştirebilirsiniz ama çok önemli değil. Evet arkadaşlar, bütün ayarlarımız şu an tamamlanmış vaziyette. Hemen buradaki görmüş olduğunuz butona tıklayarak işlemlerimi gerçekleştir diyorum. Bakalım bu da ne kadar bir zaman alacak. İşlemler devam ederken arkadaşlar siz de bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve düşünceleriniz varsa video ile alakalı ya da buna benzer içerikler çekmemi istiyorsanız lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmınıza eklemeyi unutmayın. İşlemler biraz zaman aldı arkadaşlar. Daha da ilerliyor. Burada yine yaptığı işlemlerin hepsini bütün aşama aşama görebilirsiniz. En güzel yanlardan bir tanesi gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kodlama bilgisine gerek duymadan hızlı bir şekilde kendi içerisinde otomatik olarak hallediyor ve bunu ücretsiz yapması da gerçekten ekstra harika bir durum. Dosyalarımızın boyutuyla alakalı bir bilgi söylemedim. Onu da ekstra belirteyim. Yani çok yüksek boyutlarda değil ama yine de söyleyeyim. 7.68 MB videomuz var. 622 kilobaytta fotoğrafımız varmış. Dilan Polat'ın zaten çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını bulamadım. Umarım sonuç iyi çıkar. Eğer kötü çıkarsa da tamamen sonuç bundan kaynaklı olur. Siz yapacağınız kişinin fotoğrafını kesinlikle ve kesinlikle yüksek çözünürlüklü bulmaya gayret gösterin. İşlem biraz uzun sürünce arkadaşlar kahve yaptım geldim kendime. Evet arkadaşlar, işlemler görmüş olduğunuz gibi bu şekilde basit. Sonucu ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Çıktıdaki ayarlamış olduğumuz isme göre arkadaşlar sol tarafta bıraktı. Dosyanın üzerine arkadaşlar sağ tıklayıp indir dediğimizde direkt bilgisayarımıza iniyor. Evet, sonucu bir görelim bakalım nasıl olmuş. Merak ediyorum ben de. Vay. Çok. Tekrardan izleyelim. Bence gerçekten sonuç başarılı. Yani sonuç gerçekten başarılı arkadaşlar. Gayet güzel. Ben çok eğlendim yani yaparken. Böyle birkaç böyle küçük noktada şu yukarıda titreme var ama onlar da böyle çözülebilir gerçek. Bir de yüzdeki o saç detaylarını gördüğünüz gibi onları eklemesi biraz kötü durmuş. Ek olarak arkadaşlar buradaki sahnede biraz böyle ağzının yamuk olması sanki kötü gibi. Ama onun dışında bence gayet yani başarılı diye düşünüyorum. Yani şuradaki olay arkadaşlar hiçbir şekilde kodlama ya da video montaj yeteneği bilmeden yapabilmek gerçekten güzel bir sonuç. Ben bu videonun sonucunu arkadaşlar başarılı bulduğum için o diğer fotoğraftan herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğim. Yani şu an için beni bu tatmin et. Eğer olur da yüz tam oturmamış gibi olursa alternatif olarak fotoğraf elimde olsun diye indirmiştim. Siz de ona dikkat ederek arkadaşlar yaparsanız daha profesyonel bir sonuç alırsınız. Ek olarak arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu yöntemi doğru mecralarda kullanırsanız sevinirim. Çünkü yasalla ilgili bir problem yaşamamanız adına gerçekten kime yapacağınızı ve ne yapacağınızı iyi bilin. Elinizden geldiğince arkadaşlar bu işi şaka niteliğin dışında herhangi birini yapmayın. Benim amacım tamamen size videonun mantığını öğretmekti. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım size faydalı bir içerik hazırlamışımdır. Elimden geldiğince de hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki içeriğimizde görüşürüz. Her zaman söylediğim gibi hiçbir eğitim zor değil. Sadece vakit ayırın. İyi seyirler, iyi öğrenmeler.